Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Elbisemizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Keyifli seyirler. Şemada size küçük bir hatırlatma olsun arkadaşlar. 70 zincirle başladık. Buradaki zincir çok önemli değil. Daha sonradan üstüne direkt olarak batmadığımız için ayarlamak için o. Şurada hemen başlangıcımızı 70 zincirden sonra 6 zincir çekerek yapıyoruz. Sık iğne ile bağlanıyoruz. 5 zincir sık iğne ile bağlan, 3 zincir trabzan, 3 zincir tekrar sık iğne ile bağlan. Şuradan sık iğnemi unutmuşum. Sonra tekrar 5 zincir bağlan, tekrar 3 zincir trabzan, 3 zincir sık iğne ile bağlan, tekrar 5 tane zincir yaparak biz buraya 3 tane yuva yapıyoruz. Yuva dediğimde şuradaki 5 zincirler. Bu 5 zincirlerden toplamda 22 tane yapıyoruz. 3 tane sol ön, 3 tane sağ ön, 5 tane sol kol, 5 tane sağ kol ve 6 tane de arka olmak üzere yapıyoruz. Bu detayları zaten birinci bölümde anlatmıştım. Şu şemada elinizde olsun diye şöyle bir görüntüsünü ekrana getiriyorum. Resmini çekebilirsiniz. Ve devam ediyoruz. Yakamın tersini çevirdim. Şöyle katlıyorum. Ve bu noktadan itibaren şurada da yanlışlıkla ipimi koparıp yeniden bağladım. Düğüm oldu ama saklayacağım. Problem değil. Hemen burada ön ortalarını birleştiriyorum. Şöyle karşılıklı getiriyorum. Şuradaki noktadan hemen bir yakamı topluyorum. 2 3 zincir çektim. Ve yakamın şu en son yapmış olduğum trabzanların olduğu bölümler süs olacak. O yüzden 3 zincir şuraya batıyorum. 1 2 3 zincir şuraya batıyorum. Şöyle açarak göstersem daha net anlayacaksınız. Şuradan yana doğru çıkıyorum ve batıyorum. 1 2 3 zincir. Yani biz şu an elbisemizin etek kısmının başlangıç noktasını oluşturuyoruz. Dümdüz bir hatla da gitmeye çalışıyorum. 1 2 3 zincir. Şöyle bakıyorum. Şuraya batıyorum. 1 2 3. Yine buraya batıyorum. 1 2 3. Şuraya batıyorum. Şimdi kollar dışarıda kalacak. Onu nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ay, ipime basmışım. Hemen açayım birazcık ipimi. Şurada görebiliyor musunuz acaba hattı? Şöyle yaklaştırayım. Arkada görüyorsunuz dümdüz zincirler çeke çeke sık iğnelerle bağlandım. Devam ediyorum. Üçer zincir var arada. Sık iğneler yapıyorum. 1 2 3. Tekrar şuradaki zincirimin etrafındayım. 1 2 3 zincir. Şimdi burada karşıda 1 2 3 4 5 tane pul veya ne diyebiliriz buraya? Bu yarım dairelerin tam kolumuzun birleştiği noktaya batıyorum. Hemen çevirip göstereceğim size. Şurayı bir birleştireyim. Şu an kolumuz dışta kaldı. Toplam 5 tane. Şöyle görüyor musunuz acaba? Kolumuz dışta kaldı. Şu araya yapmış olduğum bu 3 zincirde çocuğun kolu için kol altında bir genişlik yeterli diye düşünüyorum. Ya da altı mı yapsaydım acaba diye şöyle de bir baktım. Hayır, zayıf bir çocuk bunu giyecek. O yüzden
Geniş yapmayayım. Devam ediyorum. Aynı şekilde 3. Aynı yerlere yine batıyorum. 1, 2, 3. Önle arkayı birleştiriyorum artık ve daire şeklinde öreceğim. Bu elbiseyi ben 3-4 yaşında bir çocuk için yapıyorum. Ama her çocuk aynı değildir. Kimisi kiloludur, kimisi uzun boyludur, kimisi iri kemiklidir, kimisi çok minyondur. O yüzden ölçü vereceğim en sonda. Elbisenin tüm ölçülerini yazacağım. Ona göre büyütebilirsiniz. Bu elbise yakada zaten yapmış olduğumuz zincirin büzülmesi gibi bir bölümü var. O bölüm sayesinde zaten herkese uyarlanabilir. Yani kendinize bile bluz yapabilirsiniz, elbise yapabilirsiniz bundan. Hatta başka başka şeyler de yapabilirsiniz. Etek veya pantolon gibi şeyler de yapabilirsiniz. Onun için oradaki bölüm çok pratik bir şey. Benim de aklıma türlü türlü fikirler geldi. Yine ön arka beden birleştirme noktasına geldik. Buradan yine 3 zincirle karşıdaki koluma bağlanacağım ve kol yine dışta kalacak. Devam edeceğiz. Burayı bir ayrı örüp sonra buraya dikeyim diye düşündüm. Ama olmadı. Hoşuma gitmedi o bölüm. Yeniden ipi o yüzden koparmıştım. Yeniden bağladım. Böyle yapmam daha pratik olacak. Hem de size anlatmam da daha kolay olacak. Çünkü dikiş kısmında herkes dikiş bilmeyebilir. O yüzden de zor olabilir. O yüzden en azından tığ işi bilenler burayı gayet güzel tığla halledebilir diye düşündüm. Bütün göğüs çevresini elbisemizin şu an zincirlerle belirli noktalara ekliyorum. Sık iğnelerle bağlıyorum. Buralara şimdi tamamen göğüs çevremizi tamamladıktan sonra örneğimizi kuracağız. Şuradaki yuvalarımızın üzerine şimdi şu 8 tane trabzan ve bir yuva atlayıp sık iğne yapıyorum. Tekrar bir yuva atlayıp bir sonraki yuvaya 8 tane trabzan yapıyorum. Şimdi ben bir sayı söktüm geldim. Nedenini de hemen anlatmak istiyorum. Çocuklarınıza bunu her bedene göre uygulayabileceğinizi söyleyeceğim. Hatta kendinize de yapabilirsiniz eğer beğendiyseniz. Burada bir tane şu yarım ayımızı oluşturabilmek için başlangıçta 1, 2 ve 3 tane 3 zincirden oluşan yuvaya ihtiyacınız var. Ben bir tane yuvayı eksik yapmışım. O yüzden dönüp bir tane yuvayı da bir yerlere artık sıkıştırdım. Çünkü elimde örnek yok. Buradan sonrasını kafadan uydurduğum için burada 3 ve 3'ün katlarını yapmanız gerekiyor ki şu an benim yapmış olduğum sık iğne. Sık iğneden sonra ipimi tığıma doluyorum ve 8 tane üçlü trabzan yapıp yarım ayımı oluşturuyorum. Bir tane yuva atladım. İkinci yuvada yarım ayımı yapıyorum ve bir yuva daha atlayıp yine bir sık iğne yaparak tamamlayacağım. Yani 3 ve 3'ün katlarını unutmuyorsunuz. Hemen şurada göstereceğim ne yapmaya çalıştığımı. 2, 4, 6, 7 ve 8. Şurada bir tane yuva atlıyorum ve alttaki sık iğnemin tepesine batıyorum. Yine burada 3 tane yuvam kaldı. Buraya da bir tane yapacağım. Artık elbisemizi yuvarlak şekilde örmeye başladık. Ve bir sonraki sıraya geçeceğim. Şimdi bizim şurada görüyorsunuz. Görülebiliyor mu acaba? Burayı ben büyüteyim sizin için. Şurada büyük yapmış olduğumuz yarım ayımız vardı ya da pul. Pul diyeyim ben. Pulumuzun tam tersine zincirler aldık ve sonra yuvarlak bir şekilde artık göğüs altından itibaren kollarımızın kol altına da 3 zincirle ekleme yaptık. Oraları da bu pullardan yaptım ve şöyle bizim şu büyük olan pullar üste kapanacak. Alttan biz şu an burası sanki böyle bir dantel bir fisto gibi kabarık dururken alttan da etek kısmını devam edeceğiz. Şimdi şurada son yarım ayımızı da yapıp üst sıraya nasıl geçeceğimizi de göstereyim. Sil. Üst sırayı zincirlerle, trabzanlarla oluşturduktan sonra yine 2 sıra daha
8'li trabzanlarla pul yapacağım. Üçer üçer gideceğiz. Duruma göre değiştireceğim. Çünkü çocuğumuzun boyuna uygun hale getirmeye çalışacağım. Elimde de bir örnek olmadığı için artık ölçülere göre bir şey uydurmaya çalışacağım. Sonuç güzel olacak. Sadece sizin çocuğunuzun ölçülerini çok güzel bir şekilde kağıda almanızı istiyorum. Ve ondan sonra elinizdeki ipe göre de birkaç tane böyle yarım ay falan yapıp acaba kaç tane sığarı bulmanızı istiyorum. Daha sonra işiniz çok kolay. Benim yaptığım gibi yapmanıza gerek yok. Ben şu an 3-4 yaş için yapıyorum. Ama çocuk zayıf bir çocuk. Belki benim yaptığım elbise 2 yaş için olabilir. Veya 3 yaş için veya 4 yaş için olabilir. Yani çok göreceli bir kavram bu. 4, 6, 7. Kaç yaşa göre yaptığımda dediğim gibi çocuktan çocuğa değişir. Nasıl ki biz şu an 38 bedeniz diyoruz ama kimisi daha iridir, kimisi daha ince gözükür, kimisi birazcık daha kemiklidir falan. Bütün 38 bedenler aynı ölçülere sahiptir gibi bir kavram yok arkadaşlar. O yüzden bunu dikkate alın. Şimdi geldik bu noktaya. Şurada ne yapmıştık arkadaşlar? 3 zincir, arada trabzan, 3 zincir ve 5 zincir yaparak bir sonraki pulumuzun yuvasını yapmıştık. Burada yine aynı şeyi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle çıkıyorum. Yani üçünü trabzan kabul edin. Kalan üçü de bizim zincirimiz. Sonra ortaya 4 tane trabzan atlayıp battım sık iğne ile 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip yine aynı yuvaya batıyorum. Burası bir sonraki pulamızın yuvası oluyor. 1, 2, 3 zincir. Aynen baştaki sıramızı tekrarlıyoruz. Yavaş yavaş pullarımız etek ucuna kadar büyüyecek. 1, 2, 3 zincir çekip tekrar 4 tane trabzan atlayıp yeni yuvamızı 5 zincirle oluşturacağız. Şimdi bu sıramı ben böyle tamamlıyorum. 8 tane trabzan tekrar sık iğne şeklinde ikinci sırayı tamamladıktan sonra çocuğumuzun ölçülerini kontrol edip 2 sırada mı 8'li yapayım yoksa 3 sırada mı 8'li yapayımı düşündükten sonra geri dönüp size de bilgi vereceğim. O noktada buluşalım. Elbisemin şu alt kısmından zincirler atarak yeni yuvalar oluşturmuştum. Şuradaki güzelliği görüyorsunuz. Sanki burada bir dantel üstüne geçirilmiş gibi oldu. Ve altta da 3 sıra 8'li, 3 sırada 10'lu yapacağım. Daha sonra 3 sıra 12'li şeklinde gideceğim. Burada size anlatmak istediğim bir konu var. Birkaç soru aldım bu yakayla ilgili. Bu elbiseyi ben bir çocuk için örüyorum. 3-4 yaşlarında dendi. Ölçüler yollandı ama şu yakayla alakalı bir ölçü tam olarak net yapılamadığı için uzaktan ördüğüm için ben de bu yakayı şöyle bırakıyorum. Burada bu bölümü anneye de yollayacağım. Burada şu bizim 70 santimle başladığımız zincirimiz hala duruyor. Şöyle buradan çekerek şurayı şöyle çekerek ayarlayacak. İster açabilir, ister kapayabilir. Yakınlarda bir anneanne varmış. O bu konuda birazcık anlıyormuş. Ayarladıktan sonra şuradaki ipimizi sökeceğiz ve şuradaki trabzanların içinde tığımızla çekiştirerek kaybedip düğümleyeceğiz. Böylece sökülmeyecek, gevşeme veya sıkılaşma olmayacak ondan sonra. Bunu neden anlattım? Hem bir yollayacağım kişiye kayıt olsun diye anlattım. Hem de bu kaç yaş için diye soranlar için anlattım. Buradaki olayı ayarlayarak çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun yapabilirsiniz. Hatta kendinize de bu mantıkla böyle bluzlar, elbiseler yapabilirsiniz. Şuradan açarak gösteriyorum. İlk zincirden sonra 3 sıra 8'li trabzan yapmıştım. Aralarda yapmış olduğum yuvalarda 3 zincir ve üçlü trabzan kullandım. 3. sıradan sonra 10 tane trabzan yaptım. Aralarda yuvalar oluştururken 4 zincir ve üçlü trabzanlarımı
uzun uzun yaparak kullandım. Şimdi 12'li trabzanlardayım. Aralarda oluşturduğum trabzanlarımın içerisini de 5 zincir ve uzun çektiğim 2 kez tığ dolayarak yapmış olduğum üçlü, yine üçlü ama birazcık değiştirerek yapıyorum. Onu göstermek için de buradayım. Araya 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5, 1 2 kez tığıma doladım. 2 kez tığıma doladıktan sonra yine sık iğnemin üstündeyim ve uzun uzun 1 2 3 kere de buradaki trabzanımı çekiyorum. Böyle 12'lerde böyle yapacağız. Bir sonrakinde de yine 2 kez buraya tığıma doladıktan sonra 4 kere de çekeceğim. Şuradaki zincir sayımda 6 olacak. 12'leri 3 sıra yaptıktan sonra 14'lüleri de böyle yapacağım arkadaşlar. Onlar da yine 3 sıra olacak. 6 zincir, 2 kez dolayıp 4 kere de çektiğimiz tekli trabzan ve 14 trabzan. Bu 14 trabzanın da tam ortasındakini boşta bırakıp araya 5 zincirle buraya kadar geldim. 14 trabzana geçtiğimde şuradaki yuvamızdaki zincir sayımız da 6 olacak. Elinize göre bunlar değişir ama ben böyle yaptığımı da göstermek istedim. Evet, istenilen ölçüye ulaştım efendim. Hemen ölçüyoruz beraberce. 52 santim. Burada etek ucuna gelmeden önce şunu anlatayım. 3 tane 8'li trabzan, 3 sıra. 3 sıra 10'lu trabzan, 3 sıra 12'li, 3 sırada 14'lü trabzan yaptım. En son sıramızda 16'lı trabzandayım. Onu da bitirdikten sonra bir sıra her bir trabzanın tepesine ve sık iğnelerin tepesine de şöyle bildiğimiz klasik sık iğneyi yaparak bitiriyorum. Burada istediğiniz tığlamayı yapabilirsiniz. Tığlamasız da bırakabilirsiniz. Tığlamasız bırakırsanız görüntü bu şekilde oluyor. Ama tığlamalı bıraktığınızda, yani sık iğne yaptığınızda şöyle daha güzel, daha dolgun, tok bir etek ucumuz oluyor. Burada tersine sık iğne de yapabilirdim. Ama ben şu pul pul görüntülerin burada da devam etmesini istediğim için çok güzel, çok sade bir elbise oldu. O yüzden böyle bitirdim. Şimdi şuradaki bölümü de hemen burada anlaşılmıyor beyaz olduğu için de fazla. Şuradaki robo bölümünü de bir sıra sık iğne yaptıktan sonra bitireceğim. Burada düğmesi olacak. Daha sonra elbisemiz tamamlanacak. Şuradaki açıklığı ister arkada kullanabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz, çünkü burayı eğer arka kabul edersek önde böyle olacak veya arka böyle olacak. Hangisini tercih ederseniz kullanabilirsiniz. Ben şimdi tüm sık iğnelerimi tamamlıyorum. Sık iğnelerden sonra bir de ilmek kaydırma yapacağım. Daha sonra buluşacağız. Elbisemizin ilmek kaydırmalarını bitirdim. Yaka da bitti. Şimdi şuraya arkadaşlar, demiştim daha önceden, ayarlamalar yapıldıktan sonra bu elbiseyi alan arkadaşımın da kendisinin incili boncuklu çok güzel düğmeleri varmış. Dedi ben buraya inci düğme yapmak istiyorum dedi. Ben de ona dedim ki istiyorsan senin için çıt çıt yapabilirim. Plastik şeffaf çıt çıtlardan yapabilirim dedim. Gerek yok dedi. Şimdi şurasına bir tane birit yapacak annesi. Daha sonra da düğmelerini dikecekler. Bu bölümü ister düzde kullanın. Şöyle bir de fiyongumuz var. İster de şu kısmını kullanın. Nasıl isterseniz öyle kullanabileceğiniz bir elbise. Benim elimde de şöyle bir düğmem vardı, beyaz. Onu da daha sonra bu elbiseden ben kendime bir tane bulunsun elimde diye öreceğim yine. Bu düğmeyi dikeceğim. Size de fikir olsun. Şöyle karşısına da birit yapacağım. Ve buradan takacağım. Ve şunu da, burası arka olacak mesela benim ördüğümde. Şurayı ön kabul edeceğim ben. Ve şurası da böyle küçücük bir fiyongumuzu da şuraya küçücük iğne iplikle dikeceğim. Veya şuradaki yerden geçirerek de bağlayabilirsiniz. İstediğiniz renk kurdele geçirebilirsiniz. Ayakkabısına, çorabına, şapkasına,
Varsa çantasına, terliğine, artık ne kullanıyorsa ona uygun böyle küçük küçük kurdeleler, küçük küçük tokalarla gayet güzel, hoş bir elbise oldu. Çok da beğendim. Yani ben çocuk olsam isterdim bunu giymeyi. Bunun büyüklerini de küçüklerini de örebilirsiniz. Küçük 5-6 aylık, 3 aylık bebeklerinize de örebilirsiniz. Ben sadece çocuk kıyafetleri örerken şöyle bir sorun yaşıyorum. Çevremde çocuk olmadığı için ölçü problemi yaşıyorum. Yoksa çok istediğim şey var. Elimde modeller var. Bakalım önümüzdeki dönemde yeni yeni ölçülerle yeni bir şeyler daha tasarlamayı düşünüyorum. Onlarda buluşacağız. Şimdi geçiyorum detaylara. Evet efendim, geldik detaylara. Çocuk elbisesi idi projemiz. Detayları paylaşıyorum. Elbisemiz iki parçaydı. Önce üst kısmını, roba kısmını ördük. Daha sonra da etek kısmını ördük. Ben videoda söylemeyi unutmuş olabilirim. Roba kısmını 3 no tığ ile, etek kısmını da 3,5 no tığ ile ördüm. Neden derseniz etekteki pulların daha böyle güzel, büyük olmasını istediğim için öyle yarım santimlik bir değişiklik yaptım. Ve robada bizim yakadan kol ucuna kadar olan bölümümüz 13 santimdi. Kol bizim 36 santimdi. Şurada bir düzeltme yapmak istiyorum. Buranın üstünü karalamışım ben şimdi. Nasıl becerdim? Kolumuzun genişliği toplamda 36 santimdi. Yüksekliğimiz yaka ucundan başlayarak, yani omuzdan başlayarak etek ucuna kadar 51 santimdi. Göğüs çevresi toplam 66 santimdi ve etek ucunu toplam söylemişim. Etek ucunda yapmış olduğumuz pulcuk sayımız toplam 13 dilim. İstediğiniz kadar bu sayıların hepsiyle oynayabilirsiniz. Ve ipim pamuk viskon bir ipti. Tığım 3 ve 3,5 numara tığ kullandım. Gram olarak da 230 gram kadar bir ip kullandım. Şöyle ben şurayı da büyüteyim. Resmini çekin. Şu bölümü zaten daha önce göstermiştim. Şu bölümü büyüteyim. Ve böylece bir projenin daha sonuna geldik. Bu da böyle güzel, tatlı, çok güzel, çok zevkli bir projeydi. Dilerim hoşunuza giden, işinize yarayan bir model olmuştur. Hepimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.